Sevgili meslektaşlarım, sunumumun ikinci bölümüne başlıyorum. Bildiğiniz gibi Romanya hareketliliğinde elde ettiğimiz verileri bu bölümde istatistiksel olarak analizlerini sizlerle paylaşacağım. Bu bölümde bu istatistik analizlerini gerçekleştirmek için IBM firmasının SPSS yazılımını kullanacağım. Öncelikle verilerimizi hatırlatmak istiyorum. Öğrencilerimizin isimleri, soy isimleri, ülke adları, ülke kodları, akran değerlendirme rubriğinden elde edilen skorlar, matematik olimpiyatındaki çoktan seçmeli sorulardan elde edilen skorlar, açık uçlu sorulardan elde edilen skorlar ve çoktan seçmeli skorlarla açık uçlu skorların toplamından elde edilen toplam skorları görmekteyiz. Ben sizlere bu bölümde 3 ayrı istatistiksel analiz gerçekleştireceğim. Bunlardan birincisi toplam skorların ülkelere göre analiz edilmesi. Buradan benim amacım toplam skoru ülkelere göre analiz etmek. Yani her ülkenin toplam skoru elde ederken gerçekleşen analizlerini anlatmak istiyorum. Burada gördüğünüz gibi arkadaşlar, Kıbrıs'ın verilerini, İtalya'nın, Makedonya'nın, Romanya'nın ve Türkiye'nin verilerini görmektesiniz. Burada en dikkat çeken şey verileri incelediğimizde standart sapma verisi bizim için çok önemli. Gördüğünüz gibi Kıbrıs'ın standart sapma verisi 10.2, İtalya'nın standart sapma verisi çok ilginç 25.7, Makedonya'nın standart sapma verisi 18.1, Romanya'nın standart sapma verisi 10, Türkiye'nin standart sapma verisi de 8. Şimdi bu ne anlama geliyor? Bu öğrencilerimizin, o ülkedeki öğrencilerin kendi aralarında her öğrencinin almış olduğu skorun ortalamadan ne kadar uzak olduğunu anlatmaya çalışıyor. Burada İtalya'nın en yüksek standart sapmasının olduğunu görüyoruz. Bu İtalyan öğrencilerin notlarının, skorlarının ortalamadan çok uzak olduğunu, yani bu grubun çok homojen olmayan bir grup olduğunu ifade ediyor. Burada en düşük standart sapma Türkiye öğrencilerin, buradaki standart sapmayla da biz Türkiye öğrencilerin homojen bir grup olduğunu, skorlarının ortalamaya çok yakın olduğunu ifade edebiliyoruz. Elbette ki diğer verileri de analiz etmek gerekir. Ancak burada en dikkat çeken veri bu arkadaşlar. Bir sunumla ilgili analize geçiyorum. Bu analizde arkadaşlar bizler matematik olimpiyatları ile ilgili çalışmaları yaparken kanguru e, matematik olimpiyatlarına benzetmeye çalıştık. O nedenle gerçekleştirmiş olduğumuz matematik olimpiyatı verilerinin Türkiye'de kanguru sınavlarında elde edilen matematik verisiyle karşılaştırmasını yapacağız. O nedenle ben Türkiye'deki kanguru sınavlarında elde edilen verileri sizlere göstermek istiyorum. Türkiye'de 2018 yılında kanguru sınavlarına 50.686 öğrenci girmiş. Bu öğrencilerin almış oldukları ortalama puan 44.35 arkadaşlar. Ben bu veriyi buradan alıyorum. Bunu analizde kullanacağım. Tekrar SPSS'e geliyorum arkadaşlar. Şuradan analiz menüsüne girip burada e, şu testi seçiyorum. Şimdi ben toplam skoru Türkiye öğrencilerin ortalamasıyla karşılaştıracağım. Buradan OK diyorum arkadaşlar. Şimdi bu sonucu anlatmam gerekiyor. Romanya'da gerçekleştirilen matematik olimpiyatına 30 öğrencimiz katıldı. Bu öğrencilerin matematik olimpiyatından elde ettikleri verilerin ortalaması 38.8. Standart sapması 15.6 ve standart hatası da 2.8.
Şimdi biz bu ortalamayı Türkiye'de yapılan kanguru sınavlarındaki ortalama çıkan 44.35 ile karşılaştırdığımız zaman arkadaşlar, şurada gördüğümüz anlamlılık değerine baktığımızda bu değerin 0,05'ten büyük olması bizim yapmış olduğumuz matematik olimpiyatından elde edilen verilerle Türkiye'de yapılan matematik olimpiyatında elde edilen verilerin birbirleriyle çok farklı olmadığını, ortalamanın birbirine çok yakın olduğunu anlatmak istiyorum. Dolayısıyla bu veri bizim olimpiyat sonucumuzla Türkiye'deki olimpiyat sonucu arasındaki anlamlı bir farkın oluşmadığını ifade ediyor. Şimdi bir diğer analize geçmek istiyorum arkadaşlar. Üçüncü analizde ise arkadaşlar biz sizinle e, matematik olimpiyatındaki çoktan seçmeli sonuçlarla, öncelikle isterseniz şunu buradan resetleyeyim. Matematik olimpiyatındaki çoktan seçmeli sonuçlarla açık uçlu sonuçları analiz etmek istiyorum. Sonuçlar geldi. Gördüğünüz gibi çoktan seçmeli skorlar ve açık uçlu skorlar var. Çoktan seçmeli skorun ortalaması 18.50, açık uçlu sınavın ortalaması 20.33. Yine 30'ar öğrenci girmiş. Burada standart hatalarda gördüğünüz gibi birbirine çok yakın. 30 öğrencimiz girmiş. Burada korelasyon çok önemli bir veri. Çoktan seçmeli skorla açık uçlu skorun korelasyon değeri 0,315. Yani bu ikisinin arasında bir ilişkinin olduğunu ifade etmek için ortaya konan bir veri. 0,315 korelasyon çok yüksek bir korelasyon değil, ancak açık uçlu skoru yüksek olanın çoktan seçmeli skorunda yüksek olduğunu ifade etmek için bunu söyleyebiliriz. Burada bizi en çok ilgilendiren şey arkadaşlar şuradaki en son anlamlılık değeri. 0,381 çıkmış bu anlamlılık değeri. Bu değerin 0,381 çıkması, yani 0,05 gibi bir değerden daha büyük çıkması bu iki skor arasında anlamlı bir farkın oluşmadığını ifade ediyor. Yani öğrencilerin çoktan seçmeli skorlarıyla açık uçlu skorların arasında anlamlı bir fark yok. Yani öğrencilerimiz çoktan seçmeliden yüksek yaparken açık uçludan düşük yapmış ya da açık uçludan yüksek yaparken çoktan seçmeliden düşük yapmış diye bir ortaya veri çıkmıyor. Burada yapmış olduğumuz analiz gösteriyor ki bizim öğrencilerimiz matematik olimpiyatındaki sorulan soruların açık uçlu olanlarıyla çoktan seçmeli olanlarına vermiş oldukları cevapların birbirlerine yakın skorlar elde ettiklerini gösteriyor. Benim arkadaşlar burada 3 farklı analiz sundum. Ümit ediyorum ki bu analizlerle biz matematik olimpiyatı verilerini istatistiksel olarak SPSS yazılımıyla sizlere açıklamaya çalıştım. Hepinize sunumumu dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum.